Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bunu halı kaydırmaz üzerine yaptım arkadaşlar. Bunun battaniyeleri de var. Battaniye şeklinde yapılanı da var tığ ile. Şimdi tığ kullandım. Şu şekilde 3,5 milim. Tığ numarası önemli değil. Deliklerden rahat geçmesi bizim için önemli. İpim biraz kalın olduğu için 3,5 milim tığ kullanmak istedim. Şu şekilde renkli renkli arkadaşlarım ihraç fazlası olan yünlerden almıştım. Onları bu şekilde değerlendirmek istedim. Şimdi nasıl yapıldığına gelince hemen geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şeyinden başlayalım. Kenar kısımları önceden yapabilirsiniz bu şekilde. Yani sarma işlemi. Şimdi hemen bir tane onu göstereyim. Diğer kenarından burayı da çevirmesini göstereyim arkadaşlarım. Orası biraz farklı çünkü diğerlerine göre. Şimdi şöyle giriş yaptım. Bir köşeden. Buraya da zaten sık iğne ile çevirdik arkadaşlar. Şimdi burayı arada bir tane hani bu şekilde yer olduğu için bir zincir çektim arkadaşlar. Ve birine şöyle ikincisinden giriş yaptım ve çektim. Hani hemen koparsa falan kopmaz ama yine de işimizi sağlama alalım diye. Şu şekilde ikincisi hemen diğerine bir zincir çektim. Diğerine geçiyorum ve bu şekilde ilk önce kenar kısmını tamamlıyorum. Buraları da her bir delikten bir tane şu şekilde sık iğne şeklinde alıyoruz ve devam ediyoruz. Burayı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve sona geldim. Yine aynı şekilde ikinciden giriş yapıp bu şekilde alıyorum. Ve şuradan kaydırma yöntemiyle diğer köşeyi birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlarım bu beyaz olan yeri şu şekilde yaptım. Hemen bir zincir çektim. Biraz elim rahatlasın diye. Ve buradan giriş yapıyorum. Bu ipimi, ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Fazla şey yapmadan, böyle çekiştirmeden. Şimdi devam ediyorum. Bakın bu halı kaydırmazın yönü normalde bu şekilde devam ediyor. Yani şöyle değil arkadaşlar. Bu şekilde. Halı kaydırmazın eni burası oluyor. Biz yüksek olarak bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla böyle bu tarafa doğru bakacak arkadaşlar. Yani bu şekilde görünecek. Bitirdiğiniz zaman çalışmanız. Şimdi şuradan alıyorum alttan ve çekiyorum içerisinden. Bu kaydırma yöntemiyle ipimiz altta olan bir çalışma. Yani böyle hepsini bundan ben 4 sıra yaptım. Siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ve bakın buraya geldiğimde yine aynı hiçbir değişiklik yapmadan bir yandaki yere geçiş yapıyorum. Bu şekilde ve buradan devam ediyorum. Şöyle içerisinden çıkartarak. Aşağıya dönmesi de bu şekilde oluyor. Burada isterseniz bir tane atlayıp isterseniz bir tane atlamadan devam edebilirsiniz. Ben atlamadan yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şu aradaki yerlerden de aldım. Daha sıkı dursun diye. Ama dilerseniz bu şekilde de ipiniz kalınsa, şu anda benim kullandığım ipim biraz kalın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Görüntüyü çok değiştirmiyor diyebilirim. Şimdi bakın burayı da bu şekilde yaptıktan sonra aşağıya kadar iniyoruz. Sonra bir daha gidip geliyorum ve araya bunları koydum arkadaşlar. Şimdi ona geçelim. Onu da mesela bu rengimizle yapmaya başlayalım.
Şimdi arkadaşlarım şöyle yine köşeden, yani ilk yerden, bakın bu beyazın bittiği yerden şöyle bir giriş yapıyorum. Bir miktar bırakın şöyle. Arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Önü de bu şekilde. Şimdi buradan hemen bakın şu yanındaki yerden giriş yaptım. Arkadan bu ipimi de arasına alaraktan şöyle çektim yine. Beyazla yaptığımız gibi. Bu şekilde çektim. Daha sonra bir tane daha ilerledim. Onu da aynı şekilde şu şekilde çekiyorum. Şimdi arkadaşlar birinciyi ben buraya yaptım. Daha aşağıya da yapabilirsiniz. Yani şuralardan başlatabilirsiniz. Şimdi buradan aynı yere giriş yapıyorum. Yine ipim altta bakın. Şöyle bir tane çekiyorum. Sonra geri dönüyorum buraya. Bu girmiş olduğum yerden tekrar bir tane daha şöyle alıyorum. Tomurcuk yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da yaptıktan sonra tekrar yine aynı yere geri dönüyorum. Yine çektim. Bakın bununla bunu birleştiriyorum. İçerisinden geçiriyorum. Ve geri dönüyorum. Şu şekilde bir sonrakine geçiş yapıyorum. Şöyle hemen alttan. Şuradan aldım. İçerisinden geçiriyorum. Bir ilerledim. 2. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu boşluğu ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3. Dördüncüyü de ilerliyorum. Bakın buradan hemen şimdi diğerini yapacağız. Şimdi yine aynı şekilde bu ipim burada. Buradan giriş yapıyorum. Arkadan çektim. Sonra bu tarafa dönüp oradan giriş yaptım. Yine çektim. Bu şekilde. Üçüncüyü de aynı şekilde giriş yaptım. Çektim ve içerisinden geçiriyorum. Ve şimdi devam ediyorum. İlerliyorum. Normal olarak ilerliyorum burada. Şöyle. Dördüncüyü de ilerliyorum. Ve şimdi diğer bir fıstığımı yapmaya başlıyorum. Şimdi giriş yaptım, çektim. 1. Bura şöyle yakından göstereyim daha net anlaşılsın. Aynı yer arkadaşlarım bakın. Giriş yaptım. Çekiyorum arkasından bu şekilde. Sonra tekrar bakın şu aradan giriş yapıyorum. Çekiyorum. Bunu içerisinden geçiriyorum. Yapmamız gereken işlem bu arkadaşlarım. Ve devam ediyorum yine. Ve böylelikle bakın tamamlamış oldum arkadaşlar. Evet, böyle aralara dilediğiniz kadar hangi ipi kullanacaksanız onu kullanarak şu arala mesafeleri dediğim gibi daha da açarak ya da kapatarak yapabileceğiniz bir çalışma arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.